Şöyle kapımızı da kilitleyelim. Çok garip bir kapı. Kilidi tutmuyor. 2 kere kilitlemeniz gerekiyor. O hazneye 2 kere kilitleyince giriyor. Yani çok fazla güven vermiyor ama ve lakin burası güvenli bir yer olduğu için bir sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz ve sağlığınız yerindedir. Bir önceki videoyu izleyenler burayı hatırlayacaktır. Burası benim Livingstone'da, Zambiya'da kaldığım oda arkadaşlar. Şöyle bir alanım var, balkon var, içeride yatağım var, tuvalet, banyo. Odanın içerisinde değil, sadece yatak, dolap, işte kettle koymuşlar, çay kahve koymuşlar ve mini bir buzdolabı koymuşlar. Bir de çalışma masası var. Tuvalet, banyo nerede diye soracak olursanız, aha da burada dostlar. Şöyle göstereyim. Hemen arka tarafta mutfak var. Eğer kullanmak istiyorsanız mutfağı da kullanabiliyorsunuz, yemek de yapabiliyorsunuz. Gecelik $32 ödüyorum buraya dostlar. Bir önceki videoda zaten anlatmıştım ama bu videonun başında da söylemek istedim sizlere. Burası da şöyle ön taraftaki bahçe. Odalar var ve havuz var arkadaşlar burada. Havuzu kullanabiliyorsunuz. Kahvaltımız da hazır. Şimdi masama geçip kahvaltı yapacağım. Burası da resepsiyon kısmı. Yine iç kısımda odalar var. Şöyle göstereyim sizlere, ufak bir tur yapalım. Aynı zamanda burada da mutfak var. Good morning, how are you? Burada da ortak alanımız var. Dilerseniz oturabiliyorsunuz. Dostlar yumurtamız geldi. Kahvaltıda yumurta var. Şöyle yağ ve marmelat var. Şöyle göstereyim. Mısır gevreği var. Muzumuz var. Meyve suyu var. Çayımız var. Ben su dolduruyorum kendime. Çayımız var. Sallama çay tabii ki. Burada demleme çay. Nerede? İnsanı üzülüyor. Kahvemiz var. Kahvaltı bu. Kahvaltı bu. Fiyata kahvaltı dahil bu arada. Şimdi kahvaltımızı yapalım. Daha sonrasında sizi çok ilginç bir köye götürmek istiyorum arkadaşlar. Çok ilginç bir kültüre tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Videomuzun sponsoru Türkiye'nin lider su arıtma markası İhlasora Sebilyon Uni'ye teşekkürlerimizi iletelim. Linki açıklamaya bıraktım. Evinizde su arıtma cihazına ihtiyacınız varsa oradan bakabilirsiniz. Kahvaltıyı yapalım, yola koyulalım. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilyon Unique sunar. Dostlar şimdi kendime uygulamadan taksi çağırdım. Burada InDrive çalışıyor ve Yango diye bir taksi uygulaması var. Onu da kullanabilirsiniz. Taksi çağırdım. Arkadaş geldi. Burada bir tane köy var arkadaşlar. Daha doğrusu bir sürü köy var da Mukuni köyü var. Orada geleneksel yaşam devam ediyor. Hala eski usul yaşıyorlarmış orada. Gidip ziyaret edebilirsin dediler. Turistler genelde gidip böyle köyleri ziyaret ediyorlarmış burada. Benim de ilgimi çekti. Gidip görmek istedim açıkçası. Arkadaşı çağırdım. Dedim ki şimdi sen hani uygulamadaki fiyatı boş ver. Gel dedim biz seninle pazarlık yapalım. Hani gidiş geliş ve orada bekleme süresi ne kadar? Anlaşalım dedim. Biraz pazarlık falan yaptık. Çok da pazarlık yapmadım açıkçası. Çok uçuk bir fiyat söylemedi çocuk. 400 kvaçaya anlaştık arkadaşlar. O da $20, $21 civarı bir şey yapıyor. Götürecek beni. Aşağı yukarı 15-16 kilometre uzaklıkta. Daha sonrasında geri getirecek. Bir de orada işte 1-1,5 saat kadar bekleyecek beni. Şimdi arkadaşlar buluştuk, anlaştık, yola çıktık, gidiyoruz. What is your name, brother? Desmond is my name. Desmond, nice to meet you. Burak. You're from which country? Turkey. You know something about Turkey? Galatasaray, Istanbul. So which team do you support yourself? Altay. Altay. That is in Altay. Turkey? Yeah. I'll ask you this question. Who is the best player in the world that you've ever known? Marco Pajao. Really? Yeah. Is he good than Messi? Yeah. For me, yes. For me, yes, because he played my team. Şuradaki beyaz dumanı görüyorsunuz değil mi? Şelaleden çıkan su buharları. Bahsediyordum ya size 50 kilometre öteden bile görünebiliyor yılın belli dönemleri diye. Bakın. Çok net bir şekilde görebiliyoruz buradan. Babunlar çıkmışlar yola, takılıyorlar burada. Bir yerden bir yere gidiyorlar herhalde. Geçen gün fil gördük, bugün babun gördük. Babunu sık görüyorsunuz ama. Bunlar daha çok yola çıkıyorlar. Baksana ya, kocaman. Dostlar Mukuni köyüne ulaştık şimdi. Aracı buraya park ettik. Hemen burada da kayıt yaptırıyorsunuz. Bir deftere adınızı, soyadınızı yazıyorsunuz. Hangi ülkeden geldiğinizi yazıyorsunuz. 100 kvaça ücreti var burayı ziyaret etmek istiyorsanız. Bir arkadaş size eşlik ediyor. İsmini şöyle okuyacağım. Brenda. Brenda. Nice to meet you, Brenda. Nice meeting you. How are you today? I'm good. How are you? I'm good. Thank you so much. That's nice. Şimdi Brenda ile birlikte gezmeye başlayacağız. Burası hem geleneksel yaşamı korumuş hem de modern yaşama adapte olmuş bir köy arkadaşlar. Hani öyle sanki yüzlerce yıllık o geleneği
tamamen koruyup moderniteye kendilerini kapatmış, dışa kendilerini kapatmış gibi düşünmeyin. Turistler gelip ziyaret ediyor. Bir yandan böyle evler göreceğiz arkadaşlar. İnsanlar hala o geleneksel yaşamı devam ettiriyor. Ama diğer yandan şöyle kerpiçten ya da böyle binalar dikmişler. Onları da göreceğiz. Brenda sağ olsun birkaç bilgi paylaştı benimle tura başlamadan önce. Köyün ufak bir tarihçesinden bahsetti ve buradaki yapıdan bahsetti. 13. yüzyıla kadar dayanıyormuş arkadaşlar bu köyün tarihi ve Toka-Lea halkı ağırlıklı olarak bu köyde yaşıyormuş. Şeflik kültürü varmış bu köyde. Şu an şefin kaldığı saraya bakıyoruz arkadaşlar. Lukasa diyorlarmış buna. Lukasa'nın anlamı da aslanın ini imiş. Şef gelen misafirlerini sarayında ağırlıyormuş. Ailesiyle birlikte bu sarayda kalıyormuş. Şef burada aslan kral olarak tanımlandığı için kaldığı eve de aslanın ini demişler arkadaşlar. Yani toplumsal yaşamın merkezinde geleneksel şef kültürü hala bulunuyor bu köyde. Politik bir figür olarak düşünmeyin şefleri. Bölgede sözü geçen, saygı duyulan ve nasıl denir? Ruhani bir lider gibi düşünün aslında. Öyle bir ağırlığı var bu bölgede. Victoria şelalelerini ilk gören Avrupalı'dan bahsetmiştim arkadaşlar. David Livingstone. O bu köyü ziyaret etmiş. Şefi sarayında ziyaret etmek istemiş ama ten renginden dolayı insanlar birazcık çekinmiş ve korkmuş. Şef de David Livingstone'la bu ağacın altında buluşmuş ve bütün köy ahalisi kendisiyle tanışmış. Şefle oturup burada konuşmuşlar. O günden bugüne kadar bu ağacın önemi oldukça fazla arkadaşlar bu köy için. İlk defa bir beyaz görmüşler hayatlarında. Tahmin edebileceğiniz üzere tarım ve hayvancılık yapıyor arkadaşlar bu bölgedeki insanlar. Yüzyıllar boyunca bu şekilde hayatlarını sürdürmüşler. Geleneklerini korumuşlar. Büyüklerine, atalarına saygılılar. Kadınların ve erkeklerin farklı rolleri varmış toplum içerisinde. Yani o ataerkil sistemi burada da görebiliyoruz dostlar. Modern yaşama da böyle adapte olmaları bir açıdan insanları dışa açmış durumda. Biz turistler olarak gelip ziyaret edebiliyoruz. Yani tamamıyla kapalı kutu gibi kalmamış. O yüzden buradaki kültürü gelip öğrenebiliyoruz dostlar. Bu evler süs değil bu arada. İnsanların yaşadığı evler. Dostlar burada da hediyelik eşya yapıyorlar. Şöyle göstereyim sizlere. Biblolar olsun, çeşitli hediyelik eşyalar olsun. Köyde burada yapılıyor. El emeği göz nuru. Bunları hem köyde satıyorlar hem de belki kasabaya gönderiyorlardır orada satıp para kazanmaları için. Bu mesela tamamlanmış dostlar. Bunu artık satabilirler. Gergedan görüyoruz, bufalo görüyoruz. Burada kaplan görüyoruz, aslan görüyoruz ve fil görüyoruz. Bunları buradaki ulusal parkta görmeniz mümkün. O yüzden bu hayvanları böyle işliyorlar, cilasını atıyorlar. Daha sonrasında satışa hazır hale getiriyorlar. Hepsi el emeği. Bak mesela bu da oldukça hafif. Yani farklı ağaçtan yapıyorlar ürünleri. Farklı ağaçlar kullanıyorlar. Kimisi ağır oluyor, kimisi hafif oluyor. Bu mesela zebra dostlar. Bunu siyah beyaz boyayacaklar. Bir tek boyama işlemi kalmış sanırım. Aslan yapıyor abimiz şu an. Elindeki makineyle şekil vere vere, oya oya aslan yapıyor. Şimdi bir tane evi ziyarete geldik. Arkadaşımız şöyle bir açıklama yaptı. Burada şimdi geleneksel evleri göreceğiz. Hem orada kalıyorlar hem modern evleri de var dedi. Elektrikleri var, suları var. Hello, how are you? Good? Thank you. What is your name? Gloria. My name is Burak. Nice to meet you. Ablamız ev sahibi. So this is their kitchen. Burası mutfak. Şöyle göstereyim sizlere. Sulara çok bizim düşündüğümüz gibi ulaşamıyor olabilirler. Böyle kovalarda temiz suları burada getirip kullanıyor olabilirler. Ama elektriği çok rahat bir şekilde görüyoruz arkadaşlar. Birçok kişi ulaşıyor burada elektriğe. Burası da mutfak. Ablamız bir şey pişiriyor. Şöyle göstereyim. Kerpiçten kendilerine şöyle bir mutfak yapmışlar. Tencereleri falan görüyorsunuz burada. Böyle sazlıklarla çatısını yapmışlar arkadaşlar. Burada mısırları görüyoruz. Bu bölgedeki en çok yetişen ürünlerden bir tanesi mısır. Bu köy ahalisi de yüzyıllar boyunca böyle mısır vesaire yetiştirmişler. Bunu kullanmışlar, tüketmişler, satmışlar. Cowpea leaves.
These are cowpea leaves. Cowpea leaves. Yes, so sometimes we boil them, we cook them while they are dry, but she wants to prepare the fresh ones. Okay. For eat or for use? Eating. Okay. Yes. Burada da topladıkları mısırları böyle istiflemişler. Yerden yüksek istiflemişler. Bunun sebebini az çok tahmin ediyorsunuzdur. Çünkü fareler, mağareler dadanır buraya. Şöyle göstereyim. This is their traditional plate dryer. Burada da geleneksel diyor, kurutucusu diyor. Eşyaları böyle tabak çanağı kuruttukları yer diyor. Güneşin altında arkadaşlar. Burada öyle şey yok. Güneşin altına koyuyorlar. Her şey güneşin altında kuruyor. This Bak, is the house for burada da mesela kıyafetleri böyle kurutuyorlar. This is the house for the daughter. Kızlarının kaldığı evmiş. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sazlıktan çatısını yapmış. And Kerpiçten behind duvarını that's for the yapmış. parents. For the parents. Bu da anne babanın kaldığı ev. Oğulları için de oda oluyormuş ama oğulları kendine ait evde de kalıyormuş aynı zamanda eğer aileden çıkmak This is isterse. the shower room. Dostlar burası da duş aldıkları yer. Tuvaletle ilgili bir şey dedi arkadaşımız ama çok anlayamadım onu. Burada duş alıyorlar. Büyük ihtimalle böyle kovayla su getiriyorlardır. O şekilde duş alıyorlardır. Şöyle göstereyim duşlarını. Tuvalette bir yerde tuvaletlerini yapıyorlardır bence. The toilet? There are some who have toilets, some they don't have toilets. Aa okey. Yes. Bazılarının diyor tuvaleti var diyor, bazılarının yok diyor. Mesela bu evin tuvaleti yok. Dostlar burada domates görüyoruz. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar hala yeşil. Şu kızarmaya başlamış. Arkadakiler çiçekmiş. Ne çiçeği olduğunu bilmiyorum. Burada da papaya varmış. Daha henüz büyümemiş ama burada da papaya ekmişler. Anne babanın kaldığı eve gireceğim. Ayakkabımı çıkarma dedi. Ben sordum. Şöyle paspası silelim. Şöyle sizlere odayı göstermek istiyorum. Burası anne ile babanın odası dostlar. Yatağı görüyoruz. Böyle böceklerden korunmak için tül germişler. Burada dolapları var, eşyaları var. Ufak bir masa görüyoruz burada. Keza yine tabak, çanak vesaire bir şeyler var. İçerisi böyle. Kerpiçten duvarı yapmışlar. Böyle alçı malçı bir şeyler de eğer gücü yeten varsa ek olarak daha kuvvetli materyaller de kullanıyorlar duvarları örmek için. Ama çatıyı görüyorsunuz sazlıktan ve tahta parçalarından, odun parçalarından böyle kuvvetli bir şey yapmışlar. Yağmur geçirmiyor. Bunu söyleyeyim. Ona uygun olarak yapıyorlar dostlar. Böyle bir yer. Tabii kafanızı eğip içeri girmeniz gerekiyor. Çıkarken de aynı şekilde. Bazı kültürlerde saygıdan dolayı böyle alçak yapıyorlar. İçeri girerken yani saygı göstergesi olarak. Burada da öyle mi bilmiyorum ama. Kadınlar Afrika'da bunu çok sıklıkla görüyorsunuz. Kafasının üstünde taşıyorlar arkadaşlar. Taşıyacakları o eşyaları, materyalleri. Ağır şeyler görüyorsunuz. Kova vesaire bir şey taşıyorlar. Herhalde boyunları falan çok kuvvetli olsa gerek. Dostlar şimdi de dans gösterisi izlemeye geldik. Gençler burada performans sergileyecekler. Kıyafetleri ve şapkaları görüyorsunuz değil mi? Çalgıları var. Şimdi köyün belli noktalarında böyle su kaynakları var arkadaşlar. Bu su kaynağından temiz su elde ediyorlar. Burada genç kardeşlerimiz şişeleri, kovaları getirmiş. Buradan temiz su dolduruyor şişelere, daha sonrasında evine, yurduna götürüyor. Orada kullanıyorlar. Carrying a bucket of water. Ha bak şu şekilde taşıyor. Bak görüyorsunuz değil mi? O su kovasının ne kadar ağır olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz dostlar. Bu şekilde taşıyorlar. Bu ara sokaktan gidecekmişiz. Bakın insanların evleri bu dostlar. Şöyle göstereyim. Bahçelerinde bu şekilde böyle çitler örmüşler. Kapı da bu. Buradan giriyorlar. Orada arkadaşımız çamaşır yıkıyor. Leğene su koymuş. Çamaşırları çitiliyor. Ha burada böyle tavuklar var. Şöyle göstereyim. Küçükbaş hayvancılık da var gördüğüm kadarıyla. Bu izlediğimiz dans hayvanlarını koruma kültürünü de barındırıyormuş. Böyle çeşitli sallanma hareketleri yapıyorlardı genç erkekler. Hayvanlarını koruma figürü diyebilirim. Öyle bir şey anlattı arkadaş. Oradan çıkan bir hareket yani. Bir de şeyi sordum Brenda'ya. Dedim ki burada hani gençler evlenmek
istiyor diyelim. Nasıl bir gelenek takip ediyorlar? Başlık parası kültürü varmış burada arkadaşlar. Köy dışından biriyle evlenmenize izin veriyorlarmış. Ülke dışından biriyle de evlenmenize izin veriyorlarmış. Ama siz kızın babasına başlık parası vermeniz gerekiyormuş erkek olarak. Dilerseniz nakit veriyormuşsunuz. Dilerseniz hayvanınız varsa, mesela ineğiniz var, inek veriyormuşsunuz. Tamamıyla o sizin kızın babasıyla anlaşmanıza bağlı. Kaç inek istiyor, kaç para istiyor tamamen ona bağlı arkadaşlar. Sizin o anlaşmanıza bağlı. Orada da bir pazarlık kültürü var. Bu gelenek hala devam ediyor imiş. Yani şu an turizme açıldığı için turizmden de para kazanıyorlar. Zaten çok aşırı büyük bir yer değil. İnsanlar böyle biraz çevreye dağılmış vaziyette yaşıyorlar arkadaşlar. Çok kısa bir sürede gelip gezebilirsiniz burayı. Gelen turistleri görüyorsunuz. İnsanlar turiste yabancı değil ama şeften izin almanız gerekiyor. Şef zaten izin olayını birkaç kişiye devretmiş. Onlar da işte girişte adınızı alıyor. Tura o şekilde başlıyorsunuz parayı ödeyip. Buraya yolu düşen olursa gelsin ziyaret etsin yani öyle söyleyeyim dostlar. En azından bu ilginç yaşamı görün derim. Dostlar burası da köyün hediyelik eşya dükkanlarının olduğu bir market. Turistler gelip buradan alışveriş yapıyorlar. Her turisti bir rehber gezdiriyor. Sürekli bilgi veriyor size. Bu açıdan aslında iyi çünkü atıyorum hiç araştırma yapmadan geldiniz buraya. Bilmiyorsunuz pek fazla bir şey. Anlatıyorlar. Bak mesela abilerimiz işçilik yapıyordu ya. Bak o ürünlerden bir tanesi mesela. Çok güzel ama bunu götürmek mesele. Dostlar Branda'ya şeyi sordum. Buradaki kadınlar beline, kıyafetlerin üzerine beline böyle kumaşlar bağlıyorlar. Yani elbisenin üstüne farklı bir elbise gibi düşünün. Renkli renkli çok güzel görünüyor. Bunu neden yapıyorlar? Hani var mı bir anlamı manası dedim. Gelenek bu dedi. Gelenek bu şekilde. Saygı olarak nitelendiriyoruz bunu dedi. Kadınlar bu şekilde mesela pantolon giyiyorsa onun üstüne o kumaşı bağlıyor. Dostlar şimdi köyden ayrılıyoruz. Birazcık gezdik, dolaştık, sohbet ettik. Araştırdığımda çok daha ilginçti. Buraya geldiğimde biraz daha sönük bulduğumu söylemeliyim. Yani yine de gelin, ziyaret edin. Buraya kadar yolunuz düşüyorsa mutlaka görün. 13. yüzyıldan beri geleneklerini koruyarak devam ettiren bir halk sonuçta. Gelip görmekte, öğrenmekte fayda var ama birazcık sönük buldum. Belki de belli kısmı dolaşıyorsunuz siz köyün içerisinde. O kısım turistlere belli ki çok aşina. O yüzden bilmiyorum yani ben birazcık daha sönük buldum. Çünkü çok farklı köyler ziyaret ettik beraber. İnsanlar çok fazla turiste aşina olmadığı için o gittiğimiz köylerde biraz daha farklı bir ortam vardı. Farklı diyaloglara girdik. Burada insanlar tabii ki günlük yaşamlarını devam ettiriyor. Ve siz turist olarak onlar günlük yaşamını devam ettirirken gelip ziyaret ediyorsunuz. Ne yapıyor, ne ediyor insanlar diye, nerede yaşıyor insanlar diye bakıyorsunuz. Bir de ufak bir dans gösterisi izledik. Gençler güzel bir performans sergilediler. Durum böyle arkadaşlar. Yani birazcık turizme artık aşina bir yer. Bilmiyorum ilginizi çeker mi? Daha geleneksel, lokal, çok turistin gitmediği mutlaka köy vardır. Ama bunun için biraz araştırma yapmanız gerekiyor. İyi bilgi toplamanız gerekiyor. Bir kontak sağlamanız gerekiyor. İzin almanız gerekiyor oralara gidip video çekebilmek için. Tabii bu da çok zaman alabilen bir şey bazı gittiğiniz yerlerde. Afrika'da bu birazcık zor arkadaşlar. O kadar kolay değil. O yüzden böyle turistik köyler var. Neyse burayı da görmüş olduk. Şimdi dönüş yolundayız. Çevrede birkaç tane fabrika gördüm. Böyle santral vesaire bir şeyler var. Bu bölgeye istihdam sağlıyorlar. Tabii ki bu bölgenin ihtiyaçlarını da bir nebze karşılıyordur bu yerler. Zambezi Nehri'ni de yakından görelim istedim dostlar. Buraya kadar gelmişken bu güzel manzarayı da sizlerle paylaşmak istedim. Nehir bu taraftan böyle akıyor, geliyor. Hemen şelale karşı tarafta görüyorsunuz. O beyazlıklar da su dumanı arkadaşlar. Şelale o kadar güçlü akıyor ki kilometrelerce öteden bu su dumanları görülüyor. Çok güzel bir görüntü. Gerçekten etkileyici bir görüntü. Yakına gittiğimiz zaman ne kadar ıslandığımızı hatırlıyorsunuz şelaleyi ziyaret ettiğimizde. Şimdi buradaki abimiz bir selam verdi, tanıştık. Şu an kış mevsimindeyiz dedi. Suyun yüksekliği 3-4 metre civarında dedi. Hatta şu demiri gösterdi. Bu demir 4 metre yüksekliğinde. Bunu biz mezura olarak kullanıyoruz dedi. Şu an 3 metreyi geçmiş durumda. Ama yaz dönemine gelindiği zaman bizle ters mevsim işliyor arkadaşlar burada. Karşıdaki adaya yürüyerek gidebiliyoruz dedi. Neredeyse sıfır seviyesine kadar iniyor dedi suyun seviyesi. Ama şu an tabii yüksek sezon olduğu için derinlik 3-4 metre civarı. Yani kıyıda 3 metreyi geçmiş durumda. Belki ortalarda bir yerde daha da yüksektir bilmiyorum.
daha da derindir daha doğrusu. Farklı anlamlara geliyor arkadaşlar Zambezi. Bunu bir önceki videoda açıklamıştım. Yeni bir anlamını daha öğrendim. Tanrı'nın nehri demekmiş Zambezi. Buradaki yerel dillerde farklı anlamlara gelebiliyormuş. Çok güzel bir görüntü ya. Gerçekten özleyeceğim burayı. Samimi söylüyorum yani bu şelaleyi özleyeceğim. Evet dostlar, videomuzu balkon sefası yaparak bitireyim istedim. Burada bir yer daha vardı. Orayı ziyaret etmek istiyordum aslında. Ama oranın hayvanat bahçesi olduğunu öğrendim. Böyle birkaç saatlik yürüyüş safarisi yaptırıyorlar sizlere. Ama ne yazık ki doğal ortamında değil de hayvanat bahçesinde görüyormuşsunuz hayvanları. Yoksa onu da bu videoya ekleyecektim. Hayvanat bahçelerine karşıyım arkadaşlar. O yüzden oraya gitmedim. Yani hayvanların doğal ortamında olması gerektiğini savunuyorum. Bir yere böyle kapatılıp, hapsedilip ya da belli bir alan içerisinde tutulup doğal ortamlarından koparılmasına karşıyım arkadaşlar. Ondan orayı ziyaret etmedim. O yüzden videomuzu böyle dan diye bitireceğim. Hem videonun sonu hem de Afrika serimizin sonu arkadaşlar. Yanlış saymadıysam 13 tane video çektim Afrika'dan. Güney Afrika'yı gezdik, Eswatini'yi gezdik, Mozambik'i gezdik, Zimbabwe'yi gezdik, Zambiya'yı gezdik. Güney ve Doğu Afrika'dan 5 ülke görmüş olduk toplamda. Afrika serilerim devam edecek. Umarım keyif alarak izlediniz. Umarım ilgiyle izlediniz. Sizden 2 tane ricam var. Birincisi, bu ülkeler içerisinde en çok nereyi sevdiniz? En çok aklınızda kalan yer neresiydi? Onu yazarsanız çok sevinirim. Ve Afrika'nın hangi bölgesine gideyim bir sonraki seferde? Şimdi Afrika serimiz bitti. Farklı bir yere geçeceğiz. Farklı bir kıtayı gezeceğiz arkadaşlar. Farklı ülkeler göreceğiz bir süre. Daha sonrasında tekrardan Afrika'ya gelmeyi planlıyorum. Ama nereye geleyim? Nereyi gezeyim? Neler merak ediyorsunuz? Bunları yazarsanız çok sevinirim. Ve üçüncü bir rica olarak da bu sene içerisinde nereleri gezmemi istersiniz? En çok hangi ülkeleri merak ediyorsunuz? Onları yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu serimizle ilgili, bu Afrika özelinde konuşacak olursak bu 5 ülkeyle ilgili fikirlerinizi de merak ediyorum arkadaşlar. Görüşlerinizi, yorumlarınızı, bir gözleminiz vardır benim gözden kaçırdığım. Onları yazarsanız çok sevinirim. Bir de tabii videoya hem yorum atmanız kanalı yeni izleyicilere ulaştırıyor. Beğeni atmanız yeni izleyicilere ulaştırıyor. Kanalımı hiç görmemiş, keşfetmemiş ve tabii abone olmanız çok büyük destek olmuş oluyor bana arkadaşlar. Bunların hepsi ücretsiz. YouTube bizden istiyor. Biz de sizlerden içerik üreticileri olarak istiyoruz, rica ediyoruz arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı olarak. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Ben birazcık dinleneceğim. Bir çay kahve yaparım. Balkonda takılırım. Sonrasında tabii hemen video edit bilmem ne sizlere video yetiştirmeye de çalışıyorum aynı zamanda. Görüşmek üzere diyeyim. Yeni kıta, yeni ülke, yeni macera. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.